Sevgili dostlar, Tayland'dan herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Beni soracak olsanız ben çok iyiyim. Çok sevdiğim bir ülkeye geldim. Şu an Tayland'dayım, başkent Bangkok'tayım. Çok sevdiğim bir şehir burası. Hazır Güneydoğu Asya turu yapıyorken Sri Lanka ile başladık, Bali ile devam ettik, sonra Filipinlere geçtik. Dedim madem bu kadar yaklaştım, Tayland'a da bir geleyim, birkaç gün burada vakit geçireyim istedim ve sizler için birkaç video çekmek istedim. Sponsorumuz Aura Sebilon Uni'ye teşekkür edelim ve hızlı bir şekilde kahvaltıyla güne başlayalım arkadaşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bangkok'a her geldiğimde aynı muhitte kalıyorum arkadaşlar. Khao San Road'un böyle birkaç arka sokağında kalıyorum. Hem sessiz sakin oluyor hem de buralarda böyle güzel restoranlar, kafeler vesaireler var. Ve birçok yere rahat ulaşabiliyorsunuz. Kaldığım muhite yakın bir yerde lokal bir restoran bulmuştum arkadaşlar bir önceki gelişimde. Hemen şurayı göstereceğim sizlere. Ben burada güzel bir kahvaltı yapıyorum. Bakalım ablamız açtıysa. Açmış dükkanı, evet. Böyle bir dükkan. Hello, savadikap. Tayland'a gelenlerin en büyük problemi yemek oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle biraz daha ağız tadına herkes yönelmeye çalışıyor. İlk geldiğimde ben de bu sıkıntı yaşadım ama sonradan aştım. Sıkıntıyı yaşarken böyle belli başlı çözümler buluyorsunuz. Benim bulduğum çözümlerden biri, şöyle göstereceğim. Sabahları pirinç üstü omlet yiyordum arkadaşlar. Yanına da böyle çay söylüyordum. Thai çayı ama bu normal siyah çay olarak düşünmeyin. Thai çayı gayet güzel, lezzetli. Bunu da denemenizi öneririm. Vücuda yumurta girmesi müthiş bir şey ya. O kadar güzel doyuruyor ki. Böyle lezzetli omlet yapan birinden yediğin zaman özellikle harbiden keyif veriyor. Buralarda ekmek tüketmiyorlar ama pirinç olmazsa olmazları arkadaşlar. Yani haşlanmış pirinç böyle tatsız, tuzsuz, bizim çok sevmeyeceğimiz tarzda olsa da yine buralarda kurtarıcı olabiliyor aslında. Gördünüz yani pirinç üstü omlet dedim. Gayet doyurucu, güzel bir tabaktı. Pirinç üstü omlet 70 baht, Thai çayı 40 baht. Toplamda 110 baht para ödedim arkadaşlar. O da 150 TL civarı bir şey yapıyor aşağı yukarı. Burada para birimi bizim para birimimize karşı ve dünyadaki diğer para birimlerine karşı değerlendi. Ondan da bahsedeceğim. Burası güzel bir ülke arkadaşlar. Tayland dünya üzerinde birçok yerden turist çeken Güneydoğu Asya'nın göz bebeği. Geçtiğimiz sene 33 milyona yakın turist gelmiş buraya. 33 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmış bir ülke burası. Kendi nüfusu 70 küsür milyon, 72-73 milyon civarı bir şey zaten. Ülkede Tayca konuşuluyor arkadaşlar. Sizin öğrenmeniz gereken 2 tane Tayca kelime var. Birincisi savadikap, merhaba demek. İkincisi kapunkap, teşekkür ederim demek. Ama böyle birazcık uzatmanız lazım. Savadikap, kapunkap. Bu şekilde uzatmanız lazım. Bu ikisi hayat kurtarıyor ve insanların hoşuna gidiyor. Tabii siz onların yerel diliyle selam verince, teşekkür edince hoşlarına gidiyor. Buranın para birimi de Tayland bahtı. Bahtı kara bir para birimi değil bugünlerde çünkü bir süredir değer kazanan bir para birimi. Ben Tayland'a ilk kez 2017 yılında geldim. O zaman 1 Türk lirası 10 baht yapıyordu arkadaşlar. Günümüzde 1 baht 1.4 TL civarı, yani bayağı bir değer kaybetmiş bizim paramız ve bu sırada Tayland bahtı da diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Buraya gelenler genellikle nakit para getiriyorlar, nakit bozduruyorlar ve bu şekilde bir döngü. Sürekli ülkeye nakit sokuyorlar. Belli başlı bankamatikler görüyorsunuz, bankalar görüyorsunuz. Onların ATM'lerini kullanabilirsiniz ama hatırladığım kadarıyla 8 dolar gibi bir komisyon alıyorlar bankalar. Çok hatırlayamıyorum. Hatırlayanlar varsa yazsınlar lütfen. Hazır yakınken sizlere Khao San Road'u da göstereyim arkadaşlar. Gündüz bu şekilde sakin oluyor ve araçlar giriyor. Gece inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir ses, gürültü, müzik. Sokak satıcıları çıkıyorlar, tezgahlar görüyorsunuz, insanlar sokak lezzetlerini deniyor. Bir yandan eğleniyorlar vesaire. Geç vakte kadar burada bayağı bir canlılık oluyor. Ama ve lakin gündüz vakti de ortam bu şekilde sakin. Burada oteller vesaireler var ama hiç önermem. Çünkü gece çok ses oluyor. Uyuyamazsınız. Rahat edemezsiniz. Yani eğlencenin hemen merkezi burası. Çok yakın birçok yere ama mesela benim gibi yapın. Buraya 2 mahalle arka tarafta kalın. Anladın mı? Çok rahatlıkla yürürsünüz. 5-10 dakika yürüyerek gelirsiniz. Ama sessiz sakin bir yerde kalmış olursunuz. Tayland'da 60 gün boyunca vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. 30 gün boyunca da uzatma hakkınız var. Buradaki göçmenlik bürosuna gidip ben Tayland'da 30 gün daha kalmak istiyorum dediğiniz zaman 1900 baht karşılığı, yani 61 dolar yapıyor günümüz kuruyla. 2600 TL civarı bir şey yapıyor. 30 gün daha kalabiliyorsunuz Tayland'da. Yani 90 gün boyunca kalmış oluyorsunuz ama daha uzun kalmak isterseniz vize almanız gerekiyor. Yani rahatlıkla insanların girebildiği bir ülke burası. Girişte pek bir şey sormuyorlar.
parmak izinizi alıyorlar. En fazla işte nerede kalacaksın, planın ne diye sorarlar. Ama ve lakin bu kardeşiniz tabii ki yine bir tuhaflık yaşadı. Herkesin elini kolunu sallayarak girdiği yerde ben sorgu yedim. Şaşırdım, tamam mı, beni kenara çektiklerini, dedim. Ne oldu, niye çektiniz kenarı? Hani ben çok kolay girmeyi bekliyorum ülkeye. Zaten daha önceden gelmişim 3 kere. Pasaportu açtı, Kamboçya vizesini gösterdi bana. Ben geçen sene Tayland'a gelmiştim. Oradan Kamboçya'ya geçmiştim. Ben işte gezerken Kamboçya ile Tayland arasında da bir savaş çıkmıştı. Bu savaştan ötürü ve benim Kamboçya'da bulunmamdan ötürü vizeyi görünce gel bakayım sen dedi. İşte neden gittin vesaire diye sordu. Ben de dedim işte dünyayı geziyorum. Kamboçya'ya gitmeden önce zaten Tayland'daydım, kara sınırından geçtim falan diye anlattım. Pasaportumu kurcalarken Afganistan vizesini gördü. Dedi ki buraya da mı gezmeye gittin dedi. Dedim evet dedim. Baktım orada daha bu soru soracak, hemen YouTube kartını attım. Dedim ki benim YouTube kanalım var. Ben dedim video çekerek geziyorum. Açtım kanalı gösterdim. Bakın dedim, havalimanında internet var bu arada dostlar. Bakın dedim işte videolar burada. Adam böyle baktı. Hatta videoları açtı. Ben miyim değil miyim diye bir kontrol etti. Ondan sonra hayat sana güzel dedi. YouTube dedi çekmek iyi bir şey galiba dedi. Bak dedi ne güzel geziyorsun vesaire. Onun üstüne biraz böyle geyik muhabbet yaptık falan derken parmak izimi aldı, mührü bastı. Ülkeye girdim arkadaşlar ama ufak da bir sorgu yemiş bulunduk. Hello, sawadika. Can I show it? Tayland'a gelip de masaj yaptırmayan yoktur herhalde dostlar. Sizlere masaj fiyatlarını göstermek istiyorum. Tay masajı, bunun doğduğu tapınağa da gideceğiz arkadaşlar. Bu sert bir masaj. Yani birazcık canınız yanabilir. Yarım saatlik fiyatlar bu şekilde, şöyle göstereyim. Tay masajı, ayak masajı, tüm vücut yağlı masaj, baş, omuz, boyun, onun masajı. Şöyle yarım saatlik fiyatlar, 1 saatlik fiyatlar, 1,5 saatlik fiyatlar ve 2 saatlik fiyatlar. Genellikle aşağı yukarı aynıdır fiyatlar. Yani 300 olmaz da 250 olur. 350 olur. En fazla bir yer çok iyidir 400 olur. Böyle dışarıda oturup masaj yaptıranlar da var. İçeriye de geçebilirsiniz. Eğer tüm vücut yağlı masaj yaptıracaksanız onu iyi bir yerde yaptırmanızı tavsiye ederim. Mesela burada başka bir masaj salonu var. Bunun fiyatları biraz daha uygun. Şöyle göstereyim. Bir 50 baht daha indirim yapmışlar gibi. Bir de şöyle bir kültür var. Siz masaj yaptırdıktan sonra bahşiş veriyorsunuz. Tabii gönlünüzden koparsa, zorunlu değil. Ama vermeniz hoş oluyor yani. Çünkü bazı kişiler, masaj yapan kişiler o bahşiş kadar para kazanıyorlar. Ya da masaj yaptığı kişiden böyle ufak bir komisyon oluyor. Yani tüm para masaj yapan kişiye gitmiyor. Bangkok nehir kenarına kurulmuş bir şehir arkadaşlar. Bir tane pier'e geldim, yani iskeleye geldim. Buradan kendime bilet aldım. Bakın, nehrin üzerinde botla seyahat edebiliyorsunuz. Ziyaret edebileceğiniz yerler bazı iskelelerde böyle gösteriliyor. Mesela ben şu an bu iskeledeyim. İsmi Phra Arthit. Burada mesela Koh San Road'a gidecekseniz bu iskelede inmeniz gerekiyor diye belirtmiş. Ben buradan bineceğim. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Öncelikle Wat Arun Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz. Daha sonrasında karşıya geçip Wat Po Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz. İşte Grand Palace'a gideceksiniz, yani Kraliyet Sarayı'na gideceksiniz, bu durakta, bu iskelede iniyorsunuz. Wat Arun'a gidecekseniz buradaki iskelede iniyorsunuz. Sonra farklı bir feribota binip karşıya geçiyorsunuz. Wat Po'yu ziyaret ediyorsunuz. Genellikle tapınaklar hep belirli yerlerde, aynı yerlerde, yani önemli tapınaklar. Bunu buraya koymaları çok güzel olmuş. Bakın, diğer ziyaret edebileceğiniz yerler, mesela Chinatown'a gideceksiniz, botla gidebiliyorsunuz. Burada iniyorsunuz, sanırım metroya biniyorsunuz, Chinatown'a geçiyorsunuz. Açıklaması gayet güzel. 40 baht, ben 40 bahtı verdim, Wat Arun'a gideceğim. Genelde insanlar şehir içerisinde bir yerden bir yere giderken Grab kullanıyorlar arkadaşlar. Bir taksi uygulaması ya da Bolt kullanıyorlar. O da bir taksi uygulaması. Kayıt oluyorsunuz. Oradan mototaksi çağırdığınızda hem şehir içerisinde daha hızlı hareket etmiş oluyorsunuz hem de daha uygun hareket etmiş oluyorsunuz. Ama ve lakin böyle nehrin kenarındaki bir lokasyona gidecekleri zaman insanlar feribotu atlayabiliyorlar. Yani bunu atlamayın. Eğer gelirseniz bunu atlamayın. Bunu yapın. Meşhur Wat Arun Tapınağı hemen karşımızda arkadaşlar. Sol tarafta tapınaklar var. Yatan Buda heykeli. Daha sonrasında şu tarafta Kraliyet Sarayı var. Feribota bindiğiniz zaman bunları böyle görebiliyorsunuz. Tabii tek tek ziyaret de edeceğiz. Geldik Wat Arun'a. Hindu mitolojisindeki Tanrı Aruna'dan alıyor ismini. Şafak tanrısı Aruna'dan alıyor ismini.
Vataru'nun önünde feci bir kalabalık var arkadaşlar. İçeri giriş bileti aldım. 200 baht arkadaki gişeden alıyorsunuz. Acayip kalabalık var ya. Gün içerisinde herkes tapınakları ziyaret ediyor. O yüzden her tapınakta böyle bir sıra bekleyeceğiz. Bir kalabalık olacak. Kapunka. İskele hemen arka tarafta arkadaşlar. Oradan iniyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Hemen karşıda bilet ofisi var. 200 baht karşılığında biletinizi alıyorsunuz. Buradan ücretsiz su veriyorlar. Bir de elinize şöyle bir damga vuruyorlar. Daha sonrasında tapınağı gezmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Buraları hem ibadethane olarak düşünün hem de bir müze olarak düşünün. Şafak Tapınağı'nın hemen önündeyiz. Tayland için oldukça önemli bir tapınakmış arkadaşlar burası. Yani tarihi bir önemi var. Buranın hikayesi 17. yüzyıla kadar uzanıyor arkadaşlar. Ayutthaya dönemine kadar uzanıyor. 1767'de Ayutthaya Krallığı Burma ordusu tarafından yıkılıyor. O dönemlerde General Taksin isminde birisi varmış. Başkenti geçici olarak Thonburi'ye çekmiş. Başkent Ayutthaya'daydı o zamanlar. Rivayete göre bu general nehirden geçerken şafak vaktinde bu tapınağa ulaşıyor ve bunu uğurlu sayıyor. Ve burayı krallığın koruyucu tapınağı ilan ediyor. Yeni bir başlangıcın sembolü haline geliyor bu. Bir dönemler Zümrüt Buda Taylandlılar için oldukça önemlidir. Burada muhafaza edilmiş arkadaşlar. Bugün Wat Phra Kaew ismindeki tapınakta muhafaza ediliyor Zümrüt Buda. Kalabalığa bakar mısınız ya? Bayağı bir ziyaret eden var bu tapınağı. Bir de genellikle böyle kadınlar geleneksel kıyafetleri giyiyorlar. Burada fotoğrafçılar var. Onlarla anlaşıyorsunuz. Sizin fotoğrafınızı çekiyorlar tapınakla ama kadraja tam olarak sığdırabiliyor mu bilmiyorum. Mesela bak bu arkadaşın yanına eğileceğim. Şimdi kıyafetten bir parça alıyor. Onun devamıymış gibi güzel bir açı yakalıyor. Ama tabii bütün tapınağa sığdırabiliyor mu kadraja bilmiyorum. Bayağı bir yüksek ortadaki ana kule. Güzel bir poz yakalıyor ama. Tayland'ın sezonu genellikle böyle Aralık ile Nisan arası olarak kabul edilir ama en güzel aylar Ocak-Şubat'tır. Ocak-Şubat'ta gelirseniz bayağı bir kalabalıkla karşılaşacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Ama hava olarak böyle mevsim olarak Ocak-Şubat daha iyi. Çünkü Mart'ta ısınmaya başlıyor. Nisan'da feci bir sıcak oluyor. Zaten Mayıs'tan sonra da ufak ufak yağışlı sezon başlıyor arkadaşlar. Belli başlı merdivenleri çıkabiliyorsunuz. Oradan tabii biraz daha yüksekten görme şansınız oluyor. Mesela şuraları dolaşabiliyorsunuz ama yukarılara çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada merdivenler var ama ve lakin çıkış yasak. Normalde şuraya kadar falan gidiyor merdivenler ama çıkamıyorsunuz. Burada abimiz mango satıyor arkadaşlar. Böyle hızlıdan mangoları soyuyor. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında böyle poşetin içerisine koyuyor bütün mangoyu. 50 bahta satıyor bakın. 50 bahta. Tayland'da gezerken yeme içme konusunda şimdi yemek videosu da çekmeyi planlıyorum ben. Orada daha net göreceksiniz. İnanın güzel yemekler var ama bazı kişiler yemiyor buranın yemeklerini. O zaman neye düşecekler abi? Meyveye düşecekler. Bakın koca bir poşet mango, bütün mango 50 baht. Bir sürü tropikal meyve var. Çok lezzetli tropikal meyveler var. Ne yapacaksınız? Ona düşeceksiniz. Gayet hepsi ucuz yani. Yemek videosu çekmeyi planlıyorum. Orada daha net göstereceğim, hepsini anlatacağım. Ama çok da güzel yemekler var yani. Deneyin, mutlaka deneyin, öyle denememezlik yapmayın. Burada mesela ablamız arkada tezgahta tavuk satıyor. Tavuk kızartması satıyor. Sokak tezgahlarında bazen böyle hijyen problemleri olabiliyor. İşte bizim midemiz alışık olmadığı için bazen böyle sıkıntı olabiliyor. Özellikle böyle tavuk şiş, et şiş vesaire bunları yerken biraz dikkatli olmanızı öneririm. Her yerde yememenizi öneririm. Su içmeyin, dışarıdan sakın su içmeyin. Yani kapalı su için. Açık su içmeyin. Buzlu şeyler çok tüketmemeye çalışın. Burada mesela bak tavuklar pek hijyenik değil arkadaşlar yani. Bunlar dokunur. Büyük ihtimalle dokunur. Dokunmayabilir. Ama güzel de koktu şimdi. Yalan değil yani. Hello, how are you? Good. Thank you. Çok güler yüzler, sıcakkanlılar ya. Abimiz de bütün sokağı kokuttu ya. Yatan Buda heykelini görmeye geldik şimdi arkadaşlar. Biletimi buradan aldım. Fiyatı 300 baht. Kadınlar omuzları açık bir kıyafet giydiyse buradan ücretsiz bir şekilde şal alabiliyorlar. Ya da etek, şort giydilerse, kısa bir etek ve şort giydilerse buradan uzun etek alabiliyorlar ücretsiz bir şekilde. Şimdi biletimi aldım. Buradan içeriye gireceğim. Entrance. Şöyle şuraya okutuyorsunuz. Açıldı. İçeriye giriyoruz.
Erkekler şort giyebiliyor. Bir sıkıntı yok. İçeri girebiliyorlar. Böyle bir kural var arkadaşlar. Şu an nereye geldik? Tai masajının doğduğu yere geldik. Yatan Buda heykelini göreceğiz. Yatan Buda tapınağına girerken ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kutunun içerisinde böyle yeşil çantalar var. Onları alıyorsunuz. Şapka ile giremiyorsunuz. Şapkanızı çıkarmanız gerekiyor. Ayakkabılarınızı çantaya koyuyorsunuz. Daha sonrasında tapınağa giriyorsunuz arkadaşlar. 46 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde bir heykel. Şöyle göstereyim sizlere. Buda'nın Nirvana'ya yükseldiği anı temsil ediyormuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok büyük. Yatan Buda heykeli dünyevi acılardan kurtuluşu, doğum ve ölüm dengesinden çıkışı, aydınlanmanın son aşamasını temsil ediyormuş arkadaşlar. Bu yüzden önemli bir heykel. Tayland'daki en saygın tapınaklardan bir tanesiymiş burası. Bakın mesela burada bir alan var. Güzel bir açı var. Burada fotoğraf çekilebilirsiniz. Ama ve lakin sırayı da göstereyim bir yandan sizlere. Bakın ne kadar kalabalık bir sıra var. Dünyada 500 milyon civarı insan Budizm'e inanıyor arkadaşlar. Hindistan'ın kuzeyinde doğan bir felsefi düşünce, bir din diyebiliriz aslında. Yarım milyar insan buna inanıyor, ibadet ediyor. Bizler de geliyoruz, öğreniyoruz. Saygı çerçevesinde buraları ziyaret ediyoruz ve bir yandan sizlere de aktarıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız heykelin uzunluğuna? Buda'nın ayaklarının altında 108 tane simge görüyoruz. Buda'nın üstün niteliklerini temsil ediyormuş ve evrenin düzenini temsil ediyormuş ve aydınlanmış bir varlığı temsil ediyormuş. 108 sayısı da Budizm için önemli. Evrensel bütünlüğü ve ruhsal tamamlamayı temsil ediyormuş. O yüzden Yatan Buda'nın ayaklarının altında 108 tane simge işlemişler. Tapınaktan çıkarken 108 tane böyle metal kase görüyorsunuz. 20 baht karşılığında şuradan bozuk para alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kaselerin içerisinde böyle bir bahtlar var, bozuk paralar var. Ne yapıyorsunuz? Bu 108 metal kasenin içerisine tek tek atıyorsunuz. Kötülüklerden arınmak için insanlar bunu yapıyormuş. Budistler de diyebiliriz. Gerçi burada turistlerin de yaptığı bir aktivite bu. Şans diliyorlar, sabır diliyorlar. Aslında bir sabır aktivitesi bu. Çünkü tek tek atmanız gerekiyor sonuna kadar. Böyle bir ritüel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turistler de Budist olmasalar bile gelip burada bu bozuk paraları tek tek metal kaselere atıyorlar. 108 tane metal kase var. Bakın Buda'nın ayağının altında da 108 tane simge vardı. Burada da 108 metal kase var. Budizm'de 108 sayısının ne kadar önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. Yatan Buda tapınağının bahçesi çok güzel arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geldiğinizde kralların anıtlarını görüyorsunuz. Günümüzdeki modern Tayland'ı Chakri Hanedanlığı kuruyor. Hanedanlığın krallarına da Rama deniyor arkadaşlar. Şu an 1. Rama'nın yani ilk kralın Chakri Hanedanlığı'nın kurucusunun anıtı var hemen önümüzde. Bakar mısınız işlemeleri? Rengarenk değişik değişik böyle işlemeler, figürler oluyor anıtların üzerinde. Şu an Kral 10. Rama. Farklı bir mimari, çok değişik bir tasarım. Her anıtın üzerinde rengarenk çiçekler ve desenler var arkadaşlar. Simgeler var. Hatırlıyorsanız burası için Tai masajının doğduğu yer demiştim arkadaşlar. Wat Po'nun içerisinde, buranın orijinal ismi Wat Po. Buranın içerisinde bir tane alan var. Orada hala eğitim veriyorlar. O kısmı ziyaret ettiğinizde Tai masajının doğuşuyla ilgili, nasıl bir masaj olduğuyla ilgili detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Böyle belgesel tarzı bir şey koymuşlar. Açıklıyorlar sizlere. Burası ilk halk üniversitesi olarak geçiyor. Halk kütüphanesi diyecektim. Tayland'daki ilk halk üniversitesi aynı zamanda burası. Çok ilginç gerçekten ya. Yani o Tai masajı bayağı bir rahatlatıyor diyorlar vücudu ama ve lakin çok sert bir masaj. Canınız yanıyor. Oramı buramı kırarlar, kolum bacağım milletin elinde kalır diye korkuyorum. Çünkü yaptırırlarken izledim. Yaptıranlar çığlık atıyordu. Ben de dedim ki abi ben bundan uzak duracağım. Böyle bir karar verdim ama içinizden delikanlılar bunu yaptırabilir. Ay bizim çocuklar yaptırıyordu böyle gezdiğim yerlerde. Türkler nasıl bağırıyorlar anam 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 falan diye. Onlarla güzel makara yapıyorlardı masajı yapan ablalar.
arkadaşlar. Bir tane restorana geldim şimdi. Yemek siparişi verdim. Siparişi verirken şöyle bir şey getirdi garson arkadaş. Bunun içerisinde buz var. Eridi birazcık. Dedi ki bunu böyle kollarına falan sür dedi. Hava bayağı sıcak. Bu nasıl bir şeyse acayip soğuk dışı. Yani buzun bütün soğukluğu bu kaba geçmiş durumda. Böyle kolunuza, işte ensenize vesaire başınızın üstüne şöyle koyuyorsunuz. Serinletiyor sizi. Böyle bir olay. İlk defa gördüm bunda yani. Kendime bir tane tom yum çorbası söyledim arkadaşlar. Kaseyi çok eğemeyeceğim. Siz ekranda görüyorsunuz. Buranın en sevilen lezzetlerinden, çorbalarından bir tanesi. Geleneksel bir çorba arkadaşlar. İçerisinde karides var. Ben karidesi söyledim. Dilerseniz tavuklu da söyleyebiliyorsunuz. Farklı çeşitleri de var. Sebzelisi de var. Mantar var içerisinde. Domates var. Karides var. Soğan, yeşil soğan parçaları var. Kişniş koymuşlar. Çeşitli böyle ağaç dalları koyuyorlar tat versin diye. Onlar yenmiyor. Biraz da acı ekliyorlar. Tom yum çorbası. Oo, zehir gibi ya. Az acılı dedim çocuğa, zehir gibi getirmiş çorbayı. Bir de getirdi, acıyı tattırdı bana. Diyor ki parmağını sok diyor, bir yala diyor, bak diyor acısı böyle. Yaladım dedim, tamam bundan bir şey olmaz, okey dedim. Basmış zehri. Yanıyor. Thank you. Pad Thai'miz de geldi. Çorbanın içerisindeki karidesi de göstereyim sizlere arkadaşlar. Böyle etli etli büyük bir karides. Pad Thai'yi birazcık böyle şaşalı bir şekilde getirdiler. Tabağım şu şekilde. Bunu da karidesli söyledim. Yani bizim memlekette çok fazla karides yiyemiyoruz. Hem pahalı hem bu kadar lezzetli değil. Yani buraya gelirseniz böyle tavuktan, etten ziyade deniz ürünü yiyin. Karides yiyin, kalamar yiyin. Yeşil soğanımız var. Bu soya fasulyesi gibi bir şeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de pad thai'ye şöyle fındık fıstık tarzı bir şey döküyorlar üzerine. Pad thai dediğimde hemen şöyle göstereceğim sizlere. Noodle. Tayland'ın ulusal yemeği diyebilirim pad thai için. Karidesin büyüklüğünü de göstereyim sizlere. İçerisinde yumurta var, yeşil soğan var. Yine soya fasulyesi var. Şöyle noodle, tofu oluyor ve yumurta koyuyorlar. Burada fiyatlar hep 130 baht gibi bir şeydi. Ben menüyü koyacağım ekrana, görürsünüz siz. Genelde böyle 130 baht, 120 baht, 100 baht, 150 baht civarı. Yani çok pahalı değil, çok ucuz da değil. Aslında Türkiye ile kıyasladığımızda fiyatlar uygun. Baktığınız zaman fiyatlar uygun. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Hemen çocuk geldi buraya. Dükkanı kapattık tabelasını koydu. İçeridekiler yemeklerini bitirecekler arkadaşlar. Sonra dükkanı temizleyecekler. Bu kadar, bitti. Afiyet olsun. Bak şöyle menüyü sizlere tekrardan göstereyim. Çorbaya 179 baht dedim arkadaşlar. Çorba birazcık acıydı ama lezzetliydi. Yoğun bir tadı vardı ve kocaman 3 tane karides koymuşlardı içine. Yani böyle etli etli. Bir de ben şöyle pad thai söyledim kendime. 129 baht. O da karidesli. 3 tane kocaman karides vardı arkadaşlar. Herhangi bir servis ücreti vesaire bir şey almıyorlar ama burada yazmışlar nakit ödeme sadece diye. Bazı restoranlar sadece nakit alıyor. Bazıları kart da kabul ediyor. Bazıları kart kabul edip komisyon da atıyorum %3 ekstra komisyon oluyor kartla ödediğin için. Böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar. Burada bahşiş kültürü var. Bahşiş verirseniz 10 baht da olsa, 20 baht da olsa seviniyorlar. Yani emeklerinin bir karşılığı olmuş oluyor çalışan arkadaşların. Şimdi güzel bir gün batımı izlemeye gidiyorum. Arkamda tuktukları görüyorsunuz. Buranın bel kemiği arkadaşlar tuktuklar. Tuktuklarla pazarlık yapıyorsunuz. Nereye gitmek istiyorsanız onlar sizi götürüyor, gezdiriyor. Bir de kardeşimizin elinde şöyle bir tur şeyi var. Burada böyle tur da satıyorlar. Tur olayını çok fazla göreceksiniz burada. Kısıtlı vaktiniz vardır. Kendi başınıza bir şeyleri kovalamak istemezsiniz. Gitmek istemezsiniz. Turla daha rahat ederim dersiniz. O arkadaşları bulup ya da dükkanlar var onları bulup pazarlığınızı da yapıp tura katılabilirsiniz. Çok da güzel hediyelik eşya dükkanları var. Şöyle sizlere Budaların ne deniyor buna? Buna resim denmez, başka bir şey bu. Figürünü göstereyim. Şöyle ablamız. Hello, sawadika. How are you? You good? Nice to meet you. Bunlar uğur getiriyor, şans getiriyor. O yüzden böyle her yerde görüyorsunuz böyle el sallayan kediler ya da kafa sallayan Buda oluyor ama bunun kafa sallamıyor. Arkasındaki kafasını sallıyor. Şöyle göstereyim. Çok fazla böyle şalvar vesaire, etek metek, gömlek oluyor. Şöyle ablamız etek satıyor mesela. 250, 350, 150 artık pazarlığınızı yapacaksınız. Kaç paraya alırsınız bilmiyorum ama pazarlık burada oldukça yaygın. Thank you, kapun kap. Burada mesela pad thai yapıyorlarmış. 120 baht tavuklu, karidesli 150 baht, deniz mahsullü 160 baht, vejetaryen 90 baht.
Burada da şöyle bir menü var arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Tavuklu mantı, gyoza 90 baht. Burada chicken nugget diyor. Tavuk kızartması var 80 baht. Hemen şöyle sizlere yemekleri göstereyim. Güzel yanı ne biliyor musunuz? Fotoğraf da var. Ne yediğinizi biliyorsunuz. İngilizce açıklaması var ve fotoğrafı var. Kaç para olduğu da yazıyor. Mesela burada yazıyor. Şu tabak bir spagetti, domates soslu spagetti, deniz mahsullü 160 baht diyor. Karidesli 150 baht diyor. Tavuklu 120 baht diyor. Bizim sigara böreklerinden var. Spring rolls. Vegetable dediği sebzeli 90 bahta şöyle sebzeli sigara böreği veriyorlar. Sabah pirinç üstü omlet demiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? 70 baht demiştim. Burada da aynı fiyat. Sebzeli de aynı, tavuklu da aynı fiyat. Yani burada arkadaşlar fiyatlar öyle çok aşırı bir makasta ilerlemiyor. Her ne kadar Türk lirası Tayland bahtı karşısında bahtsız bir şekilde değer kaybetse de hala böyle Türk lirasıyla gezilebilecek o son şeye tutulmuş durumda, ama biraz daha burası eğer parası değer kazanırsa ya da bizim paramız değer kaybederse artık Tayland bizler için biraz pahalı olabilir. O yüzden umarım en kısa zamanda toparlarız arkadaşlar. Bak 10 baht su. Nereye gidersen git 10 baht, 15 baht. Kokonat var orada. Ne kadara veriyorlar kokonatı bilmiyorum, yazmıyor. Mango falan var orada. 20 bahta mango, karpuz vesaire dilimlemiş, onu satıyor. Kokonatlar genelde böyle 35, 40, 50, 70'e satan da var ama çok turistik yerde satıyorlar. Genelde böyle 35, 40, 45, 50 o aralarda. Yatan Buda Tapınağı'nın karşısında bir tane ara sokak var arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz ara sokak. Buradan Bangkok'taki belki de en güzel gün batımı izleniyor. Wat Arun'a karşı müthiş bir gün batımı izliyorsunuz. Güneş karşı taraftan batıyor. O yüzden şahane bir manzara oluşuyor arkadaşlar. Belki de Bangkok'taki en güzel manzaralardan bir tanesi. Genel olarak bahsediyorum. Sadece gün batımı olarak da söylemeyeyim. Gün içerisinde de çok güzel bir manzara oluyor. Bayağı bir parlıyor şu an karşısı güneş olduğu için. Birazdan güneş batacak. O yüzden herkes buraya geliyor arkadaşlar gün batımını izlemek için. Ama asıl yer bu sokak değil. Asıl yer hemen yan tarafta. Bu sokaktan çok güzel fotoğraf çekiliyor. Yan taraftan da çok güzel gün batımını izleyebiliyorsunuz. Şimdi oraya doğru ufaktan gidelim. Şuranın haline baksanıza ya. Havayı kararttık arkadaşlar. Güzel bir manzarada, güzel bir gün batımı izledik. Şimdi sokaklarda gezmeye devam ediyorum. Burada sağlı sollu çiçekçiler var. Sanırım bu bölge çiçek pazarının olduğu bölge. Aynı zamanda manavlar var. Şöyle sizlere fiyatları da göstermek istiyorum bir yandan. Bunlar sanırım kızartılan muzlardan ya da biraz daha olgunlaşınca yiyor da olabilirler. 3 tane Hindistan, 4 tane Hindistan cevizi var poşetlerde, 35 bahta satıyor. Şöyle muzun salkımı 30 baht. Ananaslar var 50 baht. 80 bahta böyle portakal satıyorlar arkadaşlar. Orada elmalar vesaireler var. Ejder meyveleri var. Bakın burada şeker kamışı var. Ama bazılarının fiyatları yazmıyor. Elmalar 20 baht, 25 baht. Şöyle fiyatları da göstermiş olayım sizlere. Burası tatlı bir manav. Sokaklar canlanıyor. Bayağı bir canlanıyor akşam olunca. Çünkü gündüz vakti inanılmaz sıcak. Öyle olunca insanlar kendini hop ne yaptın? Lan dedim nereye atıyor onu? Yukarı atıyormuş. Gündüz vakti çok sıcak olduğu için insanlar akşam kendini dışarı atıyor. Burada güzel bir yemek tezgahı var. Deniz ürünü var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Midye içi, kalamar, yengeç bacağının içinden çıkan o şeyleri görüyorum. Et parçalarını görüyorum. Böyle sosis var, karides var. Mısır görüyorum, beyaz noodle görüyorum. Burada hızlıdan sizlere noodle çorbası, işte deniz mahsullü noodle çorbası hazırlıyorlar. 50 baht. Dediğimi tekrar edeceğim. Türk lirasının baht karşısında bu kadar değer kaybetmesine rağmen Tayland gerçekten fiyat olarak sizi memnun edecek bir ülke. Fiyat performans olarak keyif alabileceğiniz, çok para harcamadan, tabii para harcamanın bir sınırı yok yani. Ben ortalama bütçeyle gezerim, sen az parayla gezersin ya da çok daha fazla para harcayarak gezersin. O tamamen kişiye bağlı. Ama her bütçeye hitap eden bir ülke aslında. Yani hosteller, konakladığın zaman böyle 5-6 dolara da hostel var, 20 dolara da hostel var. Oteller 20 dolardan başlıyor.
Ucu bucağı yok. Belki 500 dolara da otel vardır. Bir yerde yemek yiyorsun. 1,5 dolar 2 dolar da ödersin. Yemeğe 10 dolar 15 dolar da ödersin tabağına. O tamamen ucu açık ama hepsini barındırıyor. Bangkok özelinde söyleyeyim. Tayland'da da tabii ki bu durum var. Sadece Bangkok özelinde söylemeye de gerek yok. Her bütçeye hitap edebildiği için Tayland yıllardır dünyanın dört bir yanından turistlere ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. Yani çok paran yok diyelim. Gelirsin burada böyle bir tezgahtan yemek de yiyebilirsin. Bakın mesela burada patlıcan, yeşil patlıcan salatası yapmış ablamız. Böyle börülceli ya da farklı bir sebze de olabilir. Et sanırım o. Ciğerde de benziyor. Burada tavuklu soğanlı bir şey var. Orada farklı yerel lezzetler var. Bunlardan da yiyebilirsiniz ama böyle mideniz kaldırmıyorsa gidersiniz bir mekana. 70, 80, 100 bahta yemek de yiyebilirsiniz oralardan. Yani 150 TL, 200 TL çok rahat karnınızı doyuruyor biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle sokaktan falan yerseniz zaten yarı yarıya düşüyor hemen fiyat. Bakın mesela burada ne yapıyor? Tavuk kızartıyor abimiz. Şimdi bu tavukları açıkta sakladıkları için bak zabıta geldi kaldırıyor. Tamam zabıta kaldırıyor. Bir ara konuşmuştuk sanırım bunu videoda. Acaba izin mi veriyorlar diye. Bakın burada mesela böyle köfte toplarını 10 bahta satıyorlar. Şişi 10 baht. Sosisin şişi 10 baht arkadaşlar. Bunları böyle dışarıda sakladıkları için biraz böyle bakteri oluşuyor vesaire. Bizim midemiz onlara çok alışık olmadığından biz aslında rahatsızlanıyoruz. Bu insanlar alışık olduğu için sıkıntı yaşamadan yiyorlar. Siz %100 zehirleneceksiniz diye bir kaide yok. Denersiniz, zehirlenirsiniz, zehirlenmezsiniz. O tamamen tecrübe arkadaşlar. Yani bu kardeşiniz çokça zehirlendi ama zehirlenmediği durum daha fazla. Ben sokakta çok yemek yedim ya, böyle tezgahlardan çok yemek yedim. Burası biraz daha böyle sakinleşti. Biz şuradan iç kısımdan etrafı keşfetmeye devam edelim. Yani burası her bütçeye uygun bir ülke arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum ve halen Türk lirasıyla gezebileceğimiz bir ülke. Uyguna uçak bileti de bulabiliyorsunuz. Yani böyle erkenden uçak biletlerini araştırmaya başlarsanız harbiden uygun fiyata da uçak bileti bulabiliyorsunuz. Güzel şehir. Ben seviyorum Bangkok'u. Açık söyleyeyim yani Bangkok harbiden böyle kültürü görebileceğiniz, insanlarla kaynaşabileceğiniz bir şehir. Tapınaklar oldukça fazla, ziyaret edebilirsiniz. Çok ilginç bir şey var. Bangkok'un hikayesi böyle 1700'lerde falan başkent oluyor burası. Kral 1. Rama burayı başkent yapıyor. Kaybedilen bir savaş sonrasında başkenti böyle taşıyorlar bir yerlere falan. Onun tarihi bir hikayesi var. Sonrasında Bangkok başkent oluyor arkadaşlar. Budist kültürünü ve kraliyet geleneklerini yaşatan bir şehir burası. Başkent. Yıllardır kraliyet ailesi burada arkadaşlar ve ülke buradan yönetiliyor. Çok ilginç bir şey var Bangkok'la ilgili. Dünya üzerindeki en uzun şehir ismi aslında. Biz uluslararası ismini kullandığımız için Bangkok diyoruz. Aslında buranın orijinal isminde 168 harf varmış. Ve anlamı melekler şehri, işte büyük şehir, tapınak şehri gibi bir anlamı var arkadaşlar. Ama kısa olarak melekler şehri olarak geçiyormuş. Yerel halk Krungthep Maha Nakhon diyormuş arkadaşlar. Tayca bir isim bu. Ama tabii siz Bangkok dediğiniz zaman, İngilizce ismini söylediğiniz zaman buradaki yereller de anlıyor tabii ki. Ben seviyorum burayı. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Ben kolay kolay bir şehir sevmem. Bunu dürüst bir şekilde söyleyebilirim. Sevdiğim şehirlerde keyifli vakit geçirebiliyorumdur. Bir şeylere böyle bağlanmışımdır ki bunu sizlerle paylaşıyorumdur. Var böyle sevdiğim birkaç tane şehir. Baksana ya ne güzel. Böyle hazırlıyorlar, tamam mı? Sonrasında şey yapıyorlar, yani bunu satıyorlar tabii ki ama bunları ritüellerde kullanıyorlar, ibadetlerinde kullanıyorlar, restoranlarını süslemek için kullanıyorlar, evlerini süslemek için kullanıyorlar. Bazen böyle yemekleri süslemek için falan da kullanıyorlar. Sadece mekan süsü olarak düşünmeyin. Mesela bazı tatlılarda ve içeceklerde bu çiçeği görüyorsunuz. Koyuyor, motif olarak koyuyor bunu. Ne kadar güzel ya, baksanıza. Bir tane tuk-tukçu abi gördüm. Dedim abi beni Koh San Road'a kaça götürürsün? 200 dedi. Pazarlık adettendir dedim, 150 olur mu? Hemen olur dedi. Büyük ihtimalle daha ucuza da gidebilirdim. Buraya 3-3,5 kilometre uzaklıkta, abiyle çok fazla öyle pazarlığa girmek istemedim. Bir gece tarifesi, akşam tarifesi. 150 bahta gireceğiz arkadaşlar Koh San Road'a. Burada tuk-tuklar yerli ulaşım aracı. Ama şu an günümüzde daha çok böyle turistlerin kullandığı bir ulaşım aracı gibi.
Pazarlık yapın ama mutlaka, bazıları çok yüksek fiyat çekiyor. Fiyatları öğrenmeye çalışın önceden. Boşu boşuna dünya kadar para bayılmayın. Hani 50 baht falan fazla verseniz okey de bazıları bayağı yüksek fiyat çekiyor. Khao San Road'u gündüz vakti göstermiştim, hatırlıyorsunuz değil mi videonun o kısmını? Bomboştu her yer. Nasıl kalabalık oldu şimdi bakın. Akşam olunca tezgahlar açılıyor. Bu dükkanlar bütün kıyafetleri bilmem neleri böyle sokağın ortasına kadar neredeyse çıkarıyor. Gece kulüpleri, eğlence mekanları, müzikleri açmaya başlıyor. Yani kısacası Khao San Road'da hayat böyle 5-6'dan sonra başlıyor arkadaşlar. Bu arada Bangkok sadece bu videoda gördüklerinizden ibaret değil arkadaşlar. Yani daha fazla yapılacak şey var, daha fazla görülecek şey var. O yüzden benim Tayland serimi takip etmeye devam edin. Bangkok'tan videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bakın böyle her yerde masaj fiyatları yazıyor. Ablalar elinde fiyatlarla kapının önünde sizleri içeri buyur ediyorlar. How are you? You good? I'm good, thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Bye bye. O kadar sıcakkanlı ve güler yüzlü insanlar ki Taylandlılar. Yani burayı sevmemin en önemli, bu ülkeyi sevmemin en önemli etkisi onlar. İnsanını seviyorsanız bir şekilde şehirlerine, gittiğiniz yerlerine, köylerine, kasabalarına alışıyorsunuz. Ve yavaş yavaş yemek olayını da oturttuğunuz zaman diyorsunuz ki tamam artık yani ben bu ülkeyi seviyorum. Buraya her dakika, her sene gelirim, gezerim. Ya gerçekten böyle kafanız attı mı gel Tayland'a gez yani. O kafada oluyorsunuz. Burası da Khao San Road'un en iyi gece kulübü bence. En iyisi burası. Burada her yerde 7-Eleven var arkadaşlar. 7/24 açık. Hattımı buradan aldım bu arada, onu söyleyeyim. Sınırsız internetim var. 7-Eleven'dan aldım. Fiyatını da hemen sizlere söylemek istiyorum. Ben 15 günlük sınırsız internet aldım. 699 baht. O da 972 TL yapıyor günümüz kuruyla. Yani 22 dolar civarı. 30 günlük sınırsız internet alırsanız 7-Eleven'dan 999 baht yapıyor. O da 1390 TL civarı bir şey yapması lazım. Yani 32 dolar. Şu ana kadar hızı gayet iyi. Yani kullandıkça hızı düşer mi bilmiyorum. Herhangi bir kotası var. O kotayı aşınca hız düşer mi bilmiyorum açıkçası. Kullandıkça göreceğiz arkadaşlar. Ama ben geçen sene geldiğimde yine aynısını yapmıştım. 7-Eleven'dan hat almıştım. Bu şekilde internet sorununu halletmiştim. İnternet çok önemli. İnternet harbiden önemli. Özellikle benim işim bu olduğu için dikkat ediyorum. İyi internet, sınırsız internette, yüksek gigabayt internete ulaşmaya çalışıyorum. Şu an Khao San Road'u arkamızda bırakmış bulunuyoruz. Hemen kaldırımın diğer tarafına geçtim. Bakın ses nasıl azaldı burada. Arka tarafımda bir tane tapınak var. Khao San Road'un girişinde hemen bir tane polis karakolu var arkadaşlar. Geçen sene polis karakolunun arka tarafında ücretsiz bir garaj kısmından girdiğiniz takdirde arka tarafta kalan bir tuvalet vardı. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyordunuz. Bu sene durum nedir bilmiyorum, hiç gitmedim. Bu da ufaktan bir tüyo olsun. Bu videolukta benden bu kadar olsun arkadaşlar. Tayland'a geldim. Sizlere ilk günümü, ilk dakikaları göstermek istedim, anlatmak istedim. Umarım keyif aldığınız, bilgilendiğiniz bir video olmuştur. Zaten halihazırda kanalımda Tayland serisi var. Onu izleyebilirsiniz ama ve lakin Tayland'dan, Bangkok'tan yeni videolar gelmeye devam edecek. Onları izlemenizi öneriyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bunların hepsi ücretsiz. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Katıl butonuyla ya da süper teşekkürle ücretli bir şekilde de beni desteklemiş olursunuz ama bunu gerçekten yapmanıza gerek yok. Beğeni, yorum ve abone olduğunuz sürece bana gerçekten müthiş bir destek olmuş oluyorsunuz. Yani para vermenize, para ödemenize hiç gerek yok. Paranız kendinizde kalsın. İhtiyacı olan kim varsa onunla paylaşabilirsiniz. Maalesef arkada sokakta yatanları görüyorsunuz. Burada bir evsiz problemi de var ne yazık ki. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Diyeyim ve kendinize çok iyi bakın diyerek videoyu bitireyim. Hoşça kalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.